Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar. Bu hafta yine dop dolu bir ajandayla birlikteyiz. Evet, yazın neredeyse ortasına geliyoruz ve konserler, festivaller, sergiler, oyunlar, her şey tüm hızıyla tabii ki özellikle İstanbul'da devam ediyor. Ama önce size Hepsi Buradan'ın her yıl açıkladığı Türkiye'nin okuma alışkanlıkları verilerine değinmek istiyorum. Çünkü hangi şehir daha çok kitap okuyor, hangi şehirde hangi kategoriler öne çıkıyor, yıldız kitaplar hangileri, en çok hangi kitaplar satılıyor ve 2025 yılının ilk 6 ayında bakın hangi ilde hangi kitaplar satılmış ve hangi iller öne geçmiş. 2025'in ilk yarısında Hepsi Burada üzerinden 5 milyonun üzerinde kitap sipariş edilmiş. Hiç fena değil, 5 milyon kitap. Sadece Hepsi Burada üzerinden. 3 büyük şehir dışında en çok sipariş veren iller. 3 büyük şehir dışında Bursa, Kocaeli ve Antalya. 2025'in en çok satan kitabı ise Caroline Richards'ın Sevginin Gücü kitabı. Okurlardan büyük ilgi gören bu kitap sevgi, empati ve ilişkiler üzerine düşündüren bir kitap. Hepsi Burada kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği 5 kategori ise çocuk, eğitim, edebiyat, akademik kitaplar, araştırma ve tarih kitapları. 2025 yılının ilk yarısında kitaplar arasında en çok tercih edilenlere gelince İlber Ortaylı'nın Fatih Sultan Mehmet, Doğu'nun ve Batı'nın Efendisi, Selçuk Şirin'in Yetişin Babalar, Haruki Murakami'nin Şehir ve Belirsiz Duvarlar, ki Haruki Murakami'yi ben de zaten önerecektim. Öneriler listemdeydi. Kitapseverlerin tercih ettiği yayın evleri sıralamasına bakalım. Kitapseverlerin tercih ettiği yayın evi sıralamasında ilk sırayı İş Bankası Kültür Yayınları alıyor. İkinci sırada Sincap Kitap ve üçüncü sırada Yapı Kredi Yayınları var. Kitap alışverişinin %60'ını kadınlar yapıyor. Erkeklerin oranı %40. Kategorilere göre öne çıkan yazarlar ve kitaplara bakınca da kişisel gelişim Pierre Frank, Rezonans Kanunu, aile ve ebeveynlik Doğan Cüceloğlu, Geliştiren Anne Baba, edebiyatta ise Matt Hack'in Gece Yarısı Kütüphanesi ve siz de bu kitaplara göz atmak, öne çıkanlara bir bakmak istiyorsanız Hepsi Burada'nın Zengin Kitap Arşivinden sipariş verebilirsiniz. hepsiburada.com kitaplar bölümünden bu kitaplara ulaşabilir ve hemen sipariş verebilirsiniz. Ve hemen konserlere geçelim isterseniz. Kitaplara geleceğiz daha sonra ama araya hemen bir konser arası verelim. 32. İstanbul Jazz Festivali başladı ve tüm hızıyla sürüyor. 17 Temmuz'a kadar devam edecek. 32.si gerçekleşen Jazz Festivali 17 gün boyunca 200'den fazla sanatçı ve özel mekanlarda, şehrin farklı noktalarında özel mekanlarda yaklaşık 40 konserle caz severleri buluşturacak. Ve önümüzdeki konserlere bakalım. Hızlıca birkaç tanesine değinmek istiyorum. Fransız Sarayı'nda 4 Temmuz Cuma günü Gregory Previt, Phonex Feat. Tolga Bilgin konseri var. Ve 5 Temmuz Cumartesi günü İtalyan Başkonsolosluğu bahçesinde Chaira Civello, Hakan Başar Trio Feat. ve Michelangelo Scandroglio konseri var. Ve parklarda caz bu hafta sonu Ataşehir'de. Ataşehir Amfili Park'ta 6 Temmuz Pazar günü genç cazcıları izleyebilirsiniz. Ama bunun yanında bu yıl sahnede Avrupa'daki festivallerin vazgeçilmez grubu olan Jungle by Night olacak. Ve konser öncesinde dediğim gibi 2025'in genç cazcıları seyirciyle buluşacak. Ve Sultan Park Swiss Hotel Bosphorus'ta 7 Temmuz Pazartesi akşamı Jasmine Horn 7 Temmuz Pazartesi akşamı Jasmine Horn sahne alacak. Ve 8 Temmuz Salı akşamı yine Sultan Park'ta Michel Ndegeocello var. Ve önümüzdeki hafta 32. İstanbul Jazz Festivali'nde heyecanlı bir hafta. Daha ayrıntılı Jazz Festivali ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye de geçen hafta yayınladığımız Harun İzer'le yaptığımız röportajı Ne Yapsak Özel'de izleyebilirsiniz. Jazz Festivali'ni uzun uzun konuşmuştuk. Evet, Jazz Festivali'nden sonra gelin Küçük Çiftlik Park'ta şehrin ortasındaki konser mekanında önümüzdeki günlerde hangi konser var? Modern disco ruhunu çağdaş bir estetikte buluşturan Parcells 13 Temmuz 2025'te Küçük Çiftlik Park'ta olacakmış. Böylece şimdiden bilet almak isterseniz bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında 8 Temmuz'da Levent Yüksel Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Levent Yüksel hayranları
90'lar müziğini sevenler 8 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'le buluşabilir. Bir de Teoman konseri vardı. Hemen ona bakıyorum. Evet, Teoman da 6 Temmuz Pazar günü saat 21'de Harbiye Açık Hava sahnesinde olacak. Evet, benim yaş grubum için oldukça doyurucu bir hafta olacağı benziyor. Caz bir taraftan, 90'lar popu bir taraftan. Dolayısıyla yine eğlenceli yaz akşamları, kafayı dağıtmak için, biraz gündemden uzaklaşmak için yaz akşamları hızla devam ediyor. Müziksiz kalmayalım, sanatsız kalmayalım, biraz nefes alalım diyorum. Evet, konserlerden sonra yine müzikle ilgili bir müzikal önerisinde bulunmak istiyorum. Mor ve Ötesi'nin şarkılarıyla hayat bulan Araf müzikalinden bahsediyorum. Evet, Araf müzikali 4 Temmuz'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 11 Temmuz'da da Ayvalık Amfiteyatro'da olacak. Shakespeare'in ölümsüz oyunu Hamlet'in Mor ve Ötesi'nin şarkılarıyla buluştuğu bu müzikali hala izlemediyseniz, söylediğim gibi 4 Temmuz Cuma günü 21'de Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda, 11 Temmuz Cuma saat 21'de ise Ayvalık Amfiteyatro'da. Festivallerden sonra opera ve bale ile devam edelim ki bence ülkemizin en güzel noktaların birinde, Efes'te şu anda Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin eserlerinin sahneye konduğu Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali devam ediyor. Efes Antik Tiyatro'nun o büyülü atmosferinde opera ve bale izlemek, dinlemenin bence tadına doyulmaz, muhteşem bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Oralardaysanız, İzmir civarındaysanız, hatta Bodrum'daysanız bile bence gelebilirsiniz ki Bodrum'un da zaten güzel bir bale festivali var. Ama Efes Antik Tiyatro'da opera ve bale izlemenin keyfi bir başka. Evet, ne izlesekle devam edelim istiyorsanız, bu hafta dijital platformlarda ne izlesek? Sıcak yaz günlerinde klimanın altında bir film açayım da şöyle tatlı tatlı izleyeyim diyorsanız, hatta biraz düşünmek ve gündeme dair de bir şeyler hatırlamak istiyorsanız, bence Max'te King Richard var. 2021 yapımı. Will Smith'in Oscar'la ödüllendirildiği King Richard'da Venus Williams ve Serena Williams gibi ünlü oyuncular da var. Dolayısıyla dediğim gibi gündeme dair de biraz düşünmek istiyorsanız, neticede King Richard her zaman iyi bir alternatiftir. 2021 yapımı King Richard Max'te yayında izleyebilirsiniz. Biraz belgesel seviyorsanız, köpek balıklarına meraklıysanız, Netflix'e yeni bir belgesel geldi. Köpek balıklarına fısıldayan kadın. Deniz koruma uzmanı ve sosyal medya aktivisti Ocean Ramsey, köpek balıklarını korumak için üstlendiği misyonu derinlemesine inceliyor bu belgeselde. Köpek balıkları ile ilgili daha önce bir kitap okumuştum, hatırlamıyorum şimdi, ama onlara yapılan haksızlıkla ilgili, neticede köpek balıkları diğer canlılardan çok çok abartılacak kadar da tehlikeli canlılar değil aslında. O kitapta nasıl böyle spesifik olarak medyanın gündemine getirilip ondan sonra da Hollywood gündemine oturduktan sonra köpek balıklarının nasıl canavarlaştırıldığını ve pek çok köpek balığının da nasıl öldürüldüğünü anlatan bir kitaptı. Neticede denizler köpek balıklarının, dolayısıyla bu belgeselde henüz izlemedim ama onu anlattığına eminim. Neticede bir aktivist Ocean Ramsey üstleniyor bunun yönetimini. Dolayısıyla köpek balıklarına meraklıysanız bence iyi bir alternatif olabilir. Mubi'de neler var diyorsanız, dediğim gibi hani böyle sıcak yaz günlerinde dolu dolu filmler üzerine düşünebileceğiniz filmler, ödüllü filmler izlemek istiyorsanız Mubi'nin de bir seçkisi var. Ömer Mubi'de dünya premierini Cannes Film Festivali'nde yapmıştı ve jüri özel ödülünü almıştı ve yabancı dilde en iyi film Oscar'ına da aday gösterilmişti. Hatırlayanlar vardır. Bina, Orçun Behram'ın filmi, 2019 yapımı Bina yine Mubi'de. Mimaroğlu, Serdar Kökçeoğlu'nun 2020 yapımı filmi ve Görüşürüz Kaplumbağa, Selin Öksüzoğlu'nun 2004 yapımı filmi. Ve böyle pek çok daha film seçkisi var Mubi'de bu ay boyunca izleyebileceğimiz. Ve sinemalarla ilgili neler var? Sinemaya da pek çok film bu arada gösterime giriyor. Hemen dikkat çekenlerden not aldıklarıma bakıyorum. Şimdi köpek balıkları demişken bir taraftan da dinozorları da anmamak olmaz. Ki Mubi'de de ne vardı? Kaplumbağa ile Görüşürüz Kaplumbağa. Selin Öksüzoğlu'nun filmi. Neticede böyle hayvanların isimlerinin önde olduğu ya da kendilerinin önde olduğu yapımlar bu hafta öne çıkmış gibi görünüyor. Köpek balığı da demişken, bu hafta vizyona giren Jurassic World Rebirth
filmini de hatırlayalım. Yeni bir çağ başlıyor bu filmde, Jurassic World evreninde ve bu yaz Jurassic World üçlemesinin her filmi dünya çapında 1 milyar doları aşarak tamamlanmasının üzerinden 3 yıl geçmişken kalıcı Jurassic serisi Jurassic World Rebirth ile dahice bir yönde evrimleşiyor diyor filmin tanıtımında. Ve bu Jurassic Park'ta da bildiğiniz gibi Scarlett Johansson yine başrolde yer alıyor. Oscar adayı olan Scarlett Johansson hayranları da bu filmi kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında filmlerle ilgili bir de şunu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Gelen bültenler arasında hemen gözüme çarptı. 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 32. Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması ve geçen yıl ilki düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması için de başvurular 17 Ağustos'a kadar sürecek. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Ve şimdi sinema deyince bir de İstiklal Caddesi'nin simgesi Beyoğlu Sineması'na gidelim isterseniz. Çünkü Beyoğlu Sineması yaz boyunca açık ve ücretsiz. Beyaz perdede, büyük ekranda film izlemeye doyamayanlardansanız bence dediğim gibi bu yaz gününde, bu yaz sıcaklarında klimalı ortamda yapılacak güzel etkinliklerden bir tanesi de film izlemek ki bu İstiklal Caddesi'nin kült mekanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması olunca bence daha da güzel olur. Çünkü tarihi bir sinema, kült bir sinema. Bakalım burada neler varmış Temmuz programında. Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü'nden oluşan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi. Jean-Pierre Jeunet imzalı Emily ve Jeunet'in Marc Caro ile birlikte yönettiği Şarküteri ki Şarküteri efsane bir filmdir. Çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Ben de Beyaz Perde'de izlememiştim. Doğrusu yakalayabilirsem ben de sırf Şarküteri'yi izlemek için Beyoğlu Sineması'na gitmek isterim. Ve Frances Ha filmi var. Ödüllere doyamayan dünyanın en kötü insanı, After Sun, Drive My Car, Blade Runner, Stanley Kubrick'in kült filmi 2001 A Space Odyssey ve Farklı Evrenlerin Kapısını aralayan bu filmleri hangi filmler eşlik ediyor? Elm Sokağı'nda Kabus ve Kötü Ruh gibi korku filmleri de var. Ve Temmuz ayının çocuk matinesinde ise minik sinema severler için Arabalar, Sevimli Canavarlar ve Rio filmleri beyaz perdeye taşınıyor. Bir sürü kült yapım var. Bence bu Beyoğlu sinemasındaki filmler kaçmaz. Söylemediğim başka var mı diye bakıyorum. Bir de Dune Çöl Gezegeni ve Dune Çöl Gezegeni bölüm 2 yer alıyormuş. Tüm ayrıntılı bilgiye Beyoğlu Sineması'nın tüm etkinlik programına zaten sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olan biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edebilirsiniz. Hadi şimdi sinemalardan sonra sergi gezelim ve memleketin bir ucuna Baksı Müzesi'ne gidelim. Baksı Müzesi'nde Hüsamettin Hoca hep söylüyorum harikalar yarattı. Orada bambaşka bir evrenin bence kapılarını açtı. O muhteşem doğanın ortasında, muhteşem coğrafyanın ortasında ama zor olan o coğrafyanın ortasına sanat götürdü, müze götürdü, atölye çalışmaları götürdü. Kadınlara farklı kapılar açıyor. Orada atölye çalışmaları ve kadın emeğinin de güçlendiği, kadın emeğinin de değerlendiği merkezler açıldı. Dolayısıyla Baksı Müzesi'nin her zaman yeri ayrıdır. Ki aldığı ödüllerle sadece bizim değil, dünyanın da gönlünde yeri ayrıdır. Ve Baksı Müzesi'nde 1 Temmuz'da 2 özgün sergi kapılarını açtı. 2024 yazında gerçekleşen atölyelerin sıra dışı eserlerin yer aldığı Ütopya Atölyeleri sergisi genç sanatçıların ve ustaların hayallerini bir araya getiriyor ve Helga Franke'nin ince işçilikle dokuduğu eserlerden oluşan Sessiz Hayatlar, Büyük Hikayeler sergisi ise geçmişle bugünü sessiz bir diyalogla buluşturuyor diyor bülteninde. Dolayısıyla Bayburt'ta Baksı Müzesi'ne gitmek için 2 güzel sebebiniz var. 2 güzel sebebiniz daha var. Bu sergileri görmek isterseniz yolunuz Bayburt'tan geçerse demeyeceğim ama yolunuzu mutlaka Bayburt'ta düşürmeniz gereken 2 sergide diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda sevgili Seçkin Prim de Baksı'da bir sergi açmıştı ve Seçkin Prim'in bu sergisi zamanlı zamansız. Dolayısıyla 2 serginin dışında daha önce açılan Seçkin Prim sergisinde
Baksı Müzesi'nde görebilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi zaten dinozorlar, köpek balıkları, kaplumbağalar derken zoolojiye meraklı bir program oldu. Bir ne yapsak oldu bu hafta. Tam da onları tamamlayacak bir sergi önerim var. Salt Beyoğlu'ndaki Hayvanların Yaşamı sergisi kapsamında hazırlanan gösterim programı da 3 Temmuz'da Açık Sinema'da başlıyor. Bunu da hemen hatırlatalım. Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın Hayvanların Yaşamı sergisine eşlik eden gösterim programı Bir Nefesin İzinden. Gösterim programının adı bu. Bir Nefesin İzinden insanların hayvanlarla ortak varoluşuna dair soruları merkezine alıyor ve Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da bu program seyirciye sunuluyor. 3 Temmuz Perşembe saat 19'da kov yani inek gösterilmişti. Ve 5 Temmuz Cumartesi günü 18.30'da da Butenland gösterecek ve eski bir mandıracı ile hayvan hakları savunucusunun geleneksel bir çiftliği ineklerin ve diğer hayvanların meta olarak görülmeden özgürce yaşadığı bir sığınağa dönüşmesi belgeleniyormuş. 17 Temmuz Perşembe saat 19'da ise Kala Azar gösteriliyor. Evcil hayvan cesetlerini toplayan bir çift üzerinden türler arası bağları, yas ve bakım pratiklerini inceliyormuş. Dolayısıyla enteresan gösterimler var ve Hayvanların Yaşamı sergisi paralelindeki gösterimlerle konuşmalar 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda devam edecek. Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi hayvanlardan sergi derken biraz daha uzaklara gidelim. Hayvanlardan da modaya geçelim istiyorum. Daha doğrusu tasarıma geçelim istiyorum ve St. Petersburg'a gidelim. Ne dersiniz? Ve St. Petersburg'a gitme sebebimiz de Türk modasının, Türk tasarımının hatta önemli isimleri, önemli markası DJ Kayek'in İstanbul Kontrast koleksiyonundan 4 Topkapı elbisesi St. Petersburg Hermitage Müzesi'ne girdi. DJ Kayek'in İstanbul Kontrast koleksiyonu her parçası İstanbul'un çok katmanlı yapısını estetik bir dille ifade ediyor. İstanbul'u anlatan her detayında, her kıvrımında, her plesinde, dokusunda, renginde, dikişinde İstanbul'un pek çok detayı var bu koleksiyonda, İstanbul Kontrast koleksiyonunda. Ben de yakından gördüğüm ve çok etkilendiğim koleksiyon bu ve daha önce sadece şimdi Hermitage'e girdi ama daha önce pek çok koleksiyonda da İstanbul Kontrast koleksiyonundan tasarımlar yer alıyordu. 2009 yılından bu yana dünyanın önde gelen müzelerinde sergilenen bu özel koleksiyon aynı zamanda Victorian Albert Museum, Musée des Arts Décoratifs, Palais Galliera Paris'te, Denver Art Museum gibi prestijli kurumların kalıcı koleksiyonuna dahil edilmişti. Ve koleksiyonun Topkapı serisi de Hermitage Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna kabul edilerek bir uluslararası yolculukla da taçlandırılmış oldu bu koleksiyon. DJ Kayek tasarımlarını ben de giymeyi çok seviyorum. Çok da beğenerek giyiyorum doğrusu. Ece Ayşe Ege'nin Paris merkezli kurdukları markası DJ Kayek'ten sonra ve bizi dünyada en iyi şekilde temsil eden DJ Kayek'ten sonra yine genç sanatçılarımızdan biriyle devam edelim. Yine bizi yurt dışında başarıyla temsil eden sanatçılarımızdan bir tanesi Melek Zeynep Bulut. Melek Zeynep Bulut Londra Tasarım Bienalinin davetlisi olarak 2025 edisyonunda yer almıştı. The Recursion Project Levi Mahfuz solo yerleştirmesiyle Londra Tasarım Bienalinin davetlisi olarak 2025 edisyonunda yer aldı ve sanatçı bu yerleştirmeyle dikkatleri üzerine çekti. Yanlış hatırlamıyorsam Melek Zeynep Bulut daha önce de Londra'da farklı yerlerde eserlerini sergilemişti. Daha sonra onlar İstanbul'da da sergilendi. Büyük ihtimalle bu eseri de İstanbul'da önümüzdeki günlerde sergilenecektir ve biz de İstanbul'da görme fırsatı bulacağız. Hazır bizi yurt dışında başarıyla temsil eden tasarımcılarımızdan, sanatçılarımızdan bahsetmişken hemen Türk üretimi arpların Amerika çıkarmasından da bahsetmek istiyorum. İlk Türk arp üreticisi Anatolian Harps katıldığı bu festivalde oldukça ilgi gördü. Markanın kurucusu Ali Öztürk, ülkemizi bu tür uluslararası festivallerde gururla temsil etmeyi görev edinecek, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz diyor. Evet, gerçekten de bir arp markasıyla böyle uluslararası bir festivalde dünyanın öbür ucunda temsil edilmek gerçekten çok önemli. Hep böyle temsiliyetlerle ülkemizin adını sanatla, tasarımla ülkemizin adını dünyanın dört bir yanında duyurmanın önemi
ni anlatamam. Yani bu sadece işte Türkiye arp üretiyor, Türkiye'nin tasarımcısı, Türkiye'nin sanatçısının ötesinde hepimizin günlük hayatına bile inanılmaz etkisi var. Böyle üst üste koyunca, bunların etkilerini üst üste koyunca, yan yana dizince nasıl bir etki yarattığını, hepimizin günlük hayatına bile, yani yurt dışına çıktığımızda size nasıl bakıldığı ya da ülkedeki ekonomi ne durumda, bunların hepsi inanın yurt dışında nasıl temsil ettiğimizle de çok ilgili. O yüzden yurt dışında bizi özellikle sanatta, tasarımda böyle çok iyi yerlerde temsil eden sanatçılarımıza, tasarımcılarımıza, İş adamlarımıza, her insanımıza çok şey borçluyuz gerçekten. Çünkü dediğim gibi onun etkisi sadece o alanlarda değil, kelebek etkisi gibi çoğalarak sürüyor ve bizim günlük yaşamlarımızı bile inanın etkiliyor. Yani bugün vize alma istiyoruz ve vizelerle ilgili pek çok sorun yaşıyoruz. Ne kadar çok kendi adımızı, ülkemizin adını sanatla, sporla, tasarımla oralarda duyurursak, ki Türk dizileri zaten en çok dışında bizi başarıyla temsil eden kollardan bir tanesi, çok önemli. Burada da düşünsenize, Türkiye'nin Bilecik ilinin Gölpazarı ilçesinde üretilen bu arplar dünyaya pazarlanıyor ve Boston Early Müzik Festivali'nde de yer alıyor. Yani bu arplar nereden? Türkiye'den. Yani arp üreticisi bir ülkeyiz. Ne kadar güzel. Dolayısıyla kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bizi yurt dışında temsil eden tüm sanatçılarımıza, tasarımcılarımıza ve hemen başka bir arp deyince ben şimdi 17. Türkiye Gitar Buluşması'na geçmek istiyorum. Bunu da not almıştım. Kaan Korad'ın genel koordinatörlüğünde Bilkent Üniversitesi'nde düzenleniyor. 17. Gitar Buluşması, konserler, gitar, ustalık dersleri, atölye çalışmaları, gitar fuarı ve ülkenin tanınan gitaristleri arasında yapılacak bir münazara karşılaşması da gerçekleştirilecekmiş. Ne kadar güzel. 6-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde gerçekleştirilecek bu etkinlik, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı ve Başkent Müzik Evi'nin katkılarıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenleniyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Tiyatrolara geçelim mi? Yaz boyunca her hafta söylüyorum ama yine bu hafta da söyleyeyim. Biliyorsunuz Tiyatro Kooperatifi'nin Perdeler Kapanmasın, Sahneler Kapanmasın projesi var ve tiyatrolarımız yaz boyunca da açık kalacak. Ona geçmeden önce şehir tiyatrolarının 111. yılıydı. Biliyorsunuz ne yapsak da üst üste söylüyordum, altına basarak söylüyordum 111. yaşında, 111 yaşında şehir tiyatroları diye. Ve bu sezon 27'si yerli, 32 yabancı olmak üzere 59 farklı oyun sahnelemişler. Tüm sezon boyunca yaptığı turne ve etkinliklerde 157 farklı oyunu sahneye koyan şehir tiyatroları 1539 seansta 584.867 seyirciyle %97 doluluk oranına ulaşmış. Şehir tiyatroları sezon boyunca klasik ve çağdaş 11 yeni oyunu seyirciyle buluşturmuş. Kendi oyunlarının yanı sıra 98 farklı konuk oyunu da sahnelerinde ağırlamış ve 17 ödül kazanmış bu sene. Ve şehir tiyatroları sezon boyunca 38 turne gerçekleştirmiş ve daha o kadar çok böyle sayı var ki hem çocuk şenliği hem de lise arası tiyatro buluşmaları gibi pek çok da hem gençlere hem çocuklara yönelik de pek çok etkinlik de düzenledi şehir tiyatroları. Onları da almış olalım ve moda sahnesine bakalım isterseniz. Açık olan tiyatrolarımızdan bir tanesi o. Moda sahnesinde 4 Temmuz Cuma günü 20.30'da Otello var. 5 Temmuz Cumartesi günü 20.30'da yine Otello var. Ve 6 Temmuz Pazar günü 16'da Otello, 20.30'da ise Özgür Turhan Stand-Up Show varmış. Ve stüdyoda da moda sahnesinin stüdyo bölümünde ise pazartesi günü saat 18'de 12. ev, çarşamba günü 18'de Yaş Dediğin, cumartesi günü saat 16'da ise Karagöz Aranıyor Baba varmış. Dolayısıyla moda sahnesinde de bu hafta bunlar var. Hadi Dastas'a bakalım. Dastas'ta neler var? 6 Temmuz 20.30'da Eylül oyunu Dastas'ta sergilenecek. Ağustos programı oldukça yoğun ama şimdiden Ağustos'a gelmeyelim. Daha çok var. Onları şimdiden söylemeyeyim. Ama merak ediyorsanız zaten sosyal medyalarında var. Deli Bayramı. Deli Bayramı'nı hala izlemediyseniz 18 Temmuz 20.30'da Deli Bayramı Dastas'ta ve Dirmit. Sevgili Arsız Ölüm Dirmit.
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit 24 Temmuz 20.30'da Dastas'ta. Yani Dirmit'i 24 Temmuz 20.30'da Dastas'ta yakalayabilirsiniz. Gölge Otobanı ise 5 Temmuz'da Dastas'ta sahne alacak. Dastas'ın tiyatro dışında pek çok sahnesi var biliyorsunuz. Çok güzel konserler de gerçekleştiriliyor. Ve Dastas'ta Avludaki Sesler başlığı altında Simge Pınar 11 Temmuz'da, Yeşilçam Band 12 Temmuz'da ve 19 Temmuz'da ise Güneş Özgeç sahne alacak. Şimdi buraya kadar önerilerim hep büyüklerle ilgiliydi. Onların etkinlikleriydi. Yaz tatilindeyiz ve çocuklar bütün gün ne yapsak diye düşünüyorlar. Ya da veliler çocuklarla ne yapsak diye düşünüyorlar. Ya da veliler çocuklar ne yapsa diye düşünüyorlar. Hemen birkaç sanat kurumundan çocuklarla ilgili atölye çalışmalarına bakalım isterseniz. Arter'le başlayalım. Yaz tatilinde Arter'in çocuk atölyeleri devam ediyor. Hem öğretici hem de eğlendirici bu atölyelerde 5 Temmuz'da Kırımlarda saklı origami atölyesi var. 12 Temmuz'da giyilebilir heykeller, 19 Temmuz'da hareketli heykeller, 26 Temmuz'da ise Bir Kapıyla Tanıştım başlıklı atölye gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla yani sınırlı sayıda çocukla gerçekleşecek. Bu atölyelerin biletleri giriş katında yer alan danışmadan ya da bilet gişesinden alınabildiği gibi Biletix'ten de temin edilebilir. Ve bunların ayrıntılarına gelirsek 5 Temmuz Cumartesi günü 11'de atölye alanında gerçekleşecek. Kıvrımlarda saklı origami atölyesi 7-11 yaş grubundaki çocukları ağırlıyor. Giyilebilir heykeller atölyesi saat 11'de yine arka bahçede gerçekleştirilecek ve 6-9 yaş grubu arasındaki çocuklarla hareketli heykeller yine 19 Temmuz Cumartesi günü 11'de 2-3 yaş arasındaki çocuklarla Oyun Mu ekibi yürütücülüğünde gerçekleşecek 26 Temmuz'daki yani 26 Temmuz Cumartesi günkü atölyede yine saat 11'de 7-11 yaş grubu arasındaki çocuklarla gerçekleşecek. Böylece çocukların yaş aralıklarını da söylemiş olduk. İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'ndeki atölyelere gelin bakalım. Kibele Sanat Galerisi'nde neler var? 8 Temmuz'da Rahmi Aksungur'dan ilhamla yaratıcı heykel atölyesi var. 6-9 yaş grubundaki çocuklar için. 9 Temmuz'da ise bilmecelerle heykel avı 4-5 yaşındaki çocuklar için. 11 Temmuz'daki Şehrimizi Güzelleştirelim çocuklarla tasarım atölyesi 6-9 yaş arasındaki çocuklar için gerçekleşecek ve tüm bu etkinlikler ücretsiz ama kayıt için kibele.atölye@işsanat.com.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. Geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi İstanbul Modern'inde çocuk atölyeleri devam ediyor. Bakalım bu hafta ne varmış? Cumartesi günü saat 10'da okul öncesi müzede başlıklı bir çalışma var. 2-3 yaş arası çocuklu aileler için gerçekleştirilecek. Saat 10.30'da ise Ailece Sanat ve Dostum ve Ben atölyesi var. 4-6 yaş grubu çocuklar için. Saat 13'te hafta sonu sanat atölyesi var. Hafızamdaki Çizgiler. 7-10 yaş arasındaki çocuklar için gerçekleşecek. Saat 14'te hafta sonu sanat atölyeleri keşif alanı Zeyd'in Dünyası'nda atölyesi var. O da 7-10 yaş arasındaki çocuklar için. Pazar günü ise Ailece Sanat Keşif Alanı Zeyd'in Dünyası'nda atölyesi tekrarlanıyor. 4-6 yaş arasındaki çocuklar için saat 11'de. Saat 13'te ise 7-10 yaş arasındaki çocuklar için hafta sonu sanat atölyeleri kapsamında Bir Sanatçı Bir Atölye soyutlama atölyesi var. Yine 7-10 yaş arasındaki çocuklar için saat 14'te Keşif Alanı Zeyd'in Dünyası'nda atölyesi gerçekleşecek. Hafta sonu İstanbul Modern'deki çocuklar için olan etkinlikler böyle. Hepsi Burada'nın Türkiye okuma haritasıyla başlamıştık. Yani kitaplarla başlamıştık. Kitaplarla bitirelim. Bu hafta elime geçen kitapları hemen size söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Murakami'den bahsetmiştik. 2025'in ilk yarısında yayımlanan kitaplar arasında en çok tercih edilenler listesinde Hepsi Burada'dan sipariş edilen en çok tercih edilenler listesinde Haruki Murakami'nin Şehir ve Belirsiz Duvarları kitabı 3. sıradaydı. Ben de bunu önermek istiyorum. İyi bir tesadüf oldu. Murakami sevenlerdenseniz bence bu kitap Şehir ve Belirsiz Duvarları vazgeçemeyeceğiniz bence bir çırpıda da okuyacağınız bir kitap. Murakami'nin bu son kitabı ilk baskısı Şubat 2025'te Doğan Kitap
tarafından Türkiye'de ilk baskısı Şubat 2025'te yapılmıştı ve kısa zamanda yani ilk 6 ayda 3. olarak zaten bu listede yer almış. Belki daha önce Murakami'den laf açıldığında New York Times'ın onunla ilgili yazdıklarına değinmişimdir. Tekrar altını çizmek gerek Murakami demişken. 21. yüzyıl edebiyatını icat eden yazar diye bahsediyor New York Times kendisinden ve Şehir ve Belirsiz Duvarları kayıp bir aşka, yalnızlığa yazılmış bir ağıt olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla Murakami'nin bu kitabını hazır listeye girmişken ben de önermiş olayım. Murakami severlerin beğeneceği bir kitap. Bu hafta elime geçen kitaplardan bir diğeri ise Ayşe Erbulak'ın Çok Şekerli Ölüm. Dedektif Kadınlar bir kitabı. Haziran'da baskıya girdi yeni bir kitap. Biri tekerlekli sandalyesinde dijital dünyanın ustası bir hacker, diğeri şık gözlükleri ve merakıyla her kapıyı aralayan eski bir tekstilci. Meral ve Zeynep İstanbul'un kalbinden Bodrum'un sularına kadar uzanan gizli bir vakayı çözmeye hazırlanıyor. Bodrum kıyılarında kaybolan bir adam, yalancı tanıklar, gizli ilişkiler, örtbas edilen sırlar ve arkalarında çözülmeyi bekleyen bir ölüm. Evet, polisiye meraklısıysanız ki dediğim gibi ben son zamanlarda hiç meraklı olmadığım bu alanda çok okumaya başladım. Dolayısıyla bunu da çok merak ediyorum ki oldukça enteresan görünüyor. Bir tarafta dijital dünyanın ustası bir hacker, diğer tarafta da şık gözlükleri ve merakıyla her kapıyı aralayan eski bir tekstilci. Enteresan ve Bodrum'a gidiyorlar. Hazır yazın bence okunacak kitaplardan biri. Hatta sahilde de çok güzel okunur. Sevgili Ayşe Erbulak'ın Çok Şekerli Ölüm. Ve sevgili Melis Alpan. Melis Alpan'ı takip ediyorsanız zaten son dönemde menopozla ilgili bir projesi var. Menopozla ilgili aslında projenin ötesinde anlatacak ve kadınlarla paylaşacak çok şeyi var. Herkesin yaşadığı ama birbiriyle paylaşmadığı, çok da gündeme gelmeyen aslında çok önemli bir meseleyi ve yaş bu kadar uzuyorken artık 90'lı yaşları çok rahat görüyorken 40'lı yaşlarda, 45'li yaşlarda bir menopozla değişen hayat, kadınların hayatı ve bir o kadar yıl daha var. Yani tam hayatın ortasında kadınlar menopozu, erken menopozu ya da premenopozu yaşamaya başlıyor ve hayatları tamamen değişiyor. Psikolojileri değişiyor, alışkanlıkları değişiyor ve neler oluyor bu zamanda? Hem kadınların hem bir taraftan da gençlerin bunu bilmesi gerekiyor. Çocukların da bilmesi gerekiyor bence. Çünkü annelerinde olan değişiklikleri nasıl anlamlandıracaklarını, onlara nasıl davranacaklarını, nasıl yardımcı olacaklarını da bilmeleri gerekiyor. Çünkü kolay bir dönem değil. Bazı kadınlar çok ağır yaşayabiliyor. Dolayısıyla sevgili Melis Alpan'ın Menopoz Rehberi Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu kitabını da herkese öneriyorum. Sadece kadınlara değil. Çünkü kadınlar bence bu yolculukta yalnız kalmamalı. Bir de onların tarafından bakılmalı dünyaya. Yani o tüm ateş basmaları, hormonlar değişiyor. Neler oluyor hem psikolojilerinde hem de vücutlarında. Ve diğer yeni gelen kitaplardan bir tanesi de Sibel Çakır'ın Dalgalandım da Duruldum kitabı. Duygu durumu ve bipolar bozukluğu yönetme rehberi. Yani duygu durumunu yönetmek özellikle bu kadar zor bir zamanda yaşarken, bu kadar zor günler geçirirken hem dünya hem de ülkemiz. Çünkü her gün başka bir şeye uyanıyoruz ki ben ne yapsak da ve tüm YouTube kanalımda bu zor günleri nasıl kolay atlatabiliriz'i anlatmaya çalışıyorum, yer vermeye çalışıyorum. Sanattan destek almaya, sanatla duygularımızı anlatmaya, sanatla içinde bulunduğumuz dünyayı anlamaya, tarif etmeye çalışıyoruz ya bir taraftan. Ben de sanatçılara ve tüm bu sanat üretiminde yer alan arkadaşlara destek olmak istiyorum. Ama Sibel Çakır da bize psikoloji noktasında yardımcı olmaya çalışıyor ve duygu durumu yönetme rehberi ya da duygu durumu ve bipolar bozukluğu yönetme rehberi Dalgalandığımda Duruldum kitabı bence önemli bir kitap. Ve bu hafta gelen, imzalı olarak gelen kitaplardan bir tanesi de Bu Çağın İnsanı, Bediye Ceylan Güzelce'nin yeni çıkan kitabı. Hatta Bediye Ceylan Güzelce'nin İş Sanat Yayınları, İş Sanatı YouTube kanalında bir de röportajı var. Sevgili Emrah Kısakol'un röportajı. Onu da izlemenizi öneriyorum. Bir de İş Sanat'ın, yine İş Sanat'tan devam edelim ki biliyorsunuz biraz önce yine Hepsi Burada'nın listesinde de kitap severlerin en çok tercih ettiği yayın evi sıralamasında İş Bankası Kültür Yayınları 1. sırada gelmişti ve İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çocuk kitapları, çok güzel çocuk kitapları da var biliyorsunuz ve hazır tatile girmişken bir tane de kitap ben önereyim isterim.
çok severim. Yazan Burcu Ural Kopan, resimleyen Gözde Ece. İş Bankası yayınlarından hazır tatildeyken sevgili Burcu Ural Kopan'ın Çok Severim kitabını İş Bankası Kültür Yayınlarından hediye edebilirsiniz. Ve Arter. Bu hafta çok kitap önerdim ama yine bu hafta Arter'de devam eden sergilerin çok güzel katalogları oluyor. Arter'in hem kitapçısı çok güzel, hem kütüphanesi çok güzel, hem de sergi katalogları çok güzel oluyor. Heykel olma teşebbüsünün kataloğu geldi. Hem de Koray Arış, nasıl okursak, içinde yaşadığımız deri kataloğu da geldi. Dolayısıyla bu haftalık kitapla başlamıştık, kitaplarla bitirdik. Bu haftalık benden bu kadar. Dolu dolu bir ajanda olmuştur umarım. Yine hem çocuklara da değindik, çocuklar atölyelerine de yer verdik. Benden bu haftalık bu kadar, daha fazla uzatmayayım, daha fazla konuşmayayım. Önümüzdeki hafta yeni bir ajandada, yeni bir ne yapsak da buluşmak üzere. İyi haftalar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi de bekliyoruz ayrıca.